size çocuklar için altıgen hırka anlatacağım. Videonun başını izlemeden örmeye başlamayın lütfen. İp bilgisi, tığ bilgisi, örgüyle ilgili, bedenle ilgili bilgiler içinde olacak. Lütfen başını izlemeden örmeye başlamayın. Ben normalde büyükler için 2 tane anlatmıştım. Oraya bakarak çocuklarına yapanlar oldu. Ama zorlanan arkadaşlar da oldu. Onlar Instagram'dan fotoğraflarını gönderdiler. Beraber yapmaya çalıştık. Ya da bana hiç göndermeden sadece fotoğraf gönderip sizinkine bakarak çocuğuma yaptım diyen arkadaşlar da oldu. Çocuklarla ilgili genel bir ölçü bulamadım. Şimdi sizinle yetişkin beden ölçü tablosu paylaşacağım. Orada büyükler için yaptığımızda bu tabloya göre kazakta yaptık, hırkada yaptık. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yelekte yapabilirsiniz. Ama küçükler için böyle bir şey söz konusu değil. Sizinle sadece 0-6 yaş beden tablosu paylaşabileceğim. Orada da her çocuk 6 yaşında aynı boy ve kiloda değil. Benim 2 tane oğlum var. Biri ince uzun, biri daha derli toplu. Aynı yaşta, aynı boy ve kiloda değillerdi. O yüzden diğer altıgen hırkaların altına yazıldığında işte benim 8 yaşında kızım var nasıl yapmam gerekiyor ya da 9 yaşında kızım var nasıl yapmam gerekiyor denildiğinde ben hep severek giydiği bir hırkaya göre ilerleyin dedim. Bana fotoğrafla atılan mesajlarda da çocukların kıyafeti üzerine ilerledik. Siz de zorlandığınız yerlerde lütfen fotoğraflı olarak bana Instagram'dan mesaj atın, onun üzerine ilerleyelim. Elimden geldiği kadar baştan sona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben çocuklara göre örgü yapmadığım için o yüzden bugün sizden tek isteğim örgünüzü örmeye başlamadan çocuğunuzun severek kullandığı, günlükte kullandığı, kendisinin bunalmadığı, içine bir şey giydiğinde sıkılmadığı bir hırkayı yanınıza alın ve ona göre çalışın. Sizin bu videoyu izledikten sonra sorduğunuz 3 yaşında kızım var nasıl örmem gerekiyor ya da 5 yaşında oğlum var nasıl örmem gerekiyor dediğinizde de size vereceğim tek cevap severek kullandığı bir hırkaya göre ilerleyin olacak. O yüzden lütfen elinizde bir tane hırka bulundurun. Ben de bugün oğlumun 9 yaş hırkasına göre ilerleyeceğim. Benim çocuklarım büyüdü. Elimde küçük bir hırka yok. O yüzden benim oğlum 1,5 yıl Van'da ilkokulda okumuştu. Oradan kalan hatıra olsun diye sakladığım bir hırkası var. Ona göre ilerleyeceğim. Bu 9 yaş hırkası. Örgüde Alize Baby Best ipler kullanacağım. 354 numarası ve 450 numarası. 3 milimde tığ kullanacağım. Elinizdeki en ince iplerden en kalın iplere kadar kullanabilirsiniz. İplerinizi değerlendirebilirsiniz. İpinize göre de tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Örgüyü özellikle yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Diğer tüm videolarda yaptığım gibi örgünün aşamalarını altıgen parça hazırlama, beden genişletme ya da lastik örme ya da detay verdiğim kısımları detay bilgisi olarak aşağıda ayıracağım. Siz nerede zorlanıyorsanız, nerede kaldıysanız oraya giderek oradan bakabilirsiniz. Hepsine bakmanıza gerek yok. Detay bilgilerini de atlamayın lütfen. Bana en çok sorulan sorular benim bu detayları anlattığım kısımlar. O yüzden lütfen detay kısımlarını da atlamadan izleyin. Altıgen hırkanın yapımı büyüklerde olduğu gibi çocuklarda da aynı. Sadece boyutu küçük. Yapım aşamasına 3'e ayırabiliriz yine. İlk aşamada 2 tane altıgen parça hazırlayacağız ve kollarımızı ayıracağız. Altıgen parçaları neye göre örüyoruz? Kol boşluğumuza göre örüyoruz. İkinci aşamada beden genişletme yapacağız. Üçüncü aşamada da boyu istediğimiz kadar uzatacağız. Hırkanın boyunu, kollarını uzatacağız. Lastik geçip hırkamızı bitireceğiz. Çocuğunuzun hırkasına göre ilerlemenizi istemiştim. Siz de kendi çocuğunuz hangi yaştaysa, severek kullandığı hırka hangisi ise onun ölçüleri nasıl alacaksınız onu size göstermek istiyorum. Çocuğumuzun hırkasını yapmak için bunu büyükler için de yapabilirsiniz. Ben kendi anneme yaptığım zaman ya da tanıdığım birine yaptığım zaman onun kendi hırkasının yeleğini de istiyorum. Onlar için de yapabilirsiniz. 4 tane bilgiye ihtiyacımız var. Beden genişliği, hırkanın boyu, kol boyu ve kol boşluğu. 4 tane bilgiye ihtiyacımız var. Öncelikle ihtiyacımız olan beden genişliği, onun için ölçüyorum ve 42 santim. Benimki 42 santim. Sonra hırkanın boyunu ölçüyorum. Yukarıdan aşağıya kadar, eteğe kadar ölçüyorum ve hırkanın boyu 55 santim. Siz de kendi çocuğunuzunkini ölçüyorsunuz. Kol boyuna ihtiyacımız var. Burada da koltuk altından bileğe kadar ölçüyoruz. Nasıl büyüklerde diyorum size hırka anlatırken ideal olan 43-44 santim diye. Burada da yine koltuk altından itibaren ölçüyoruz. Koltuk altından itibaren bileğe kadar 40 santim. Burada en önemli olan ölçü belki de kol boşluğu. Altıgen parçalarımızı beden genişliğine göre değil, kol boşluğu oluşturmaya göre örüyoruz. Koltuk altından itibaren kol boşluğu 16 santim.
Koltuk altına yerleştiriyorsunuz metreyi. Yukarı kadar, tepeye kadar ölçüyorsunuz ve benimki 16 santim. Sizin çocuğunuzda kaç santimse onu yazıyorsunuz. Benim elimde artık bu hırka olmasa da, bu hırka kaybolsa da bilgiler mevcut. Bu bilgilere göre ben hırkayı yapabilirim. Herkesin evinde metre de olmayabilir. Bu sefer de ölçerek yaparım. Değişen bir şey yok. Yeter ki elimde bir tane hırkası kaza olsun çocuğun. Ben kendi hırkamı ölçtüm. Yaptığım hırkayı ölçtüm, 16 santim. Ölçüsünü biliyorum. Ama elimizde metre olmayabilir. O zaman 2 tane örgünün koltuk altını denk getiriyorum ve alttaki ile üsttekini kıyaslıyorum. Birbirini örtüyorsa örmeyi bırakıyorum. Üstteki parçayı örmeyi bırakıyorum. Ama ben kendi hırkama koydum, çocuğumun hırkasına koydum. Üstteki daha küçük geliyorsa, alttaki hırka görünüyorsa demek ki 1-2 sıra daha örmem gerekiyor. Alttaki ile üstteki eşit olduğunda örmeyi bırakıyorum altıgen parçaları. İlk 3 sırayı detaylı olarak anlatacağım. 3. sıradan sonra örgü kendisini tekrar ediyor. İstiyorsanız 10 sıra örün, istiyorsanız 100 sıra örün. O yüzden 3 sırayı yeni başlayanlar için detaylı anlatacağım. Sonrası çok kolay şekilde ilerleyecek. 1. sıraya sihirli halka yaparak başlıyoruz. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız ipi yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz. 2 parmağınıza tutuyorsunuz. Siz ördükçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Sihirli halka için de ipi 2 parmağımla tuttum, çevirdim ve halka yaptım. İpi aldım, çevirdim ve halka yaptım. Ben küçüklüğümde böyle öğrendiğim için böyle yapıyorum. Siz bildiğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. 1. sıra için sihirli halkayı yaptım, tığla girdim, ipimi aldım ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Altıgen hırkayı ikili trabzanlarla öreceğiz. Bu 3 zincirde bir ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan için tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. 3 zincirde bir ikili trabzan kabul etmiştik. Onunla beraber toplam 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. İlk sırada yapacağımız işlem 3 tane ikili trabzan yapacağız. Araya 2 zincir çekeceğiz. Halkanın içine tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağız. 3 tane ikili trabzana bir tane üçlü grup diyeceğim. Altıgen hırka yaptığımız için de 1. sırada toplam 6 tane üçlü grubumuz olacak. Ve arada 2 zincir çekeceğiz. İlk üçlü grubumuzu yaptık. Araya 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım, halkaya girdim ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çektim, halkaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çektim, halkaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan içinde tığın üzerindeki 3 ilmeği önce ikisini sonra ikisini çekiyoruz. Araya 2 zincir ve halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Halkadaki ipi de içine kaçırmamaya çalışıyoruz. İpiniz kısaldıysa böyle çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü grubumuz oldu. 6 tane olması gerekiyor. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda halkadan kalan ipi ortası kapanana kadar çektim. Tığın başına doladım. Sıra sonlarında tekli trabzanlarla bitiyorum. O tekli trabzan da bana buradaki 2 zinciri vermiş oluyor. Tığın başına doladım. En başta 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde yine 3 tane ilmek var. Bu sefer hepsini tek çekerek tekli trabzanla bitiriyorum. Sıra sonu tek trabzanla yapmış oldum. Ben burada aynı renkle 2 sıra devam ettim. Siz burada her sırada farklı renk yapacaksanız bir tane öyle hırka göstermek istiyorum. Bu
hırkayı da daha dün bitirdim. Her sırada farklı renk kullandım. Siz istiyorsanız buradaki gibi aynı rengi farklı sıralarda kullanabilirsiniz. Ya da her sırada farklı renk kullanabilirsiniz. Ya da bir tane rengi her sırada kullanabilirsiniz. Tek renk bir hırka yapmak istiyor olabilirsiniz. Kek ip, batik ip kullanıp onu yapabilirsiniz. Onlarla yaptığım hırkaları da gösteririm size. İp koparmadan yapabilirsiniz. Siz kendi zevkinize, keyfinize göre ilerleyebilirsiniz. Ben bir üst sırada aynı rengi kullanacağım ama siz farklı bir renk yapmak istiyor olabilirsiniz. O yüzden siz ipi böyle gevşeteceksiniz. Motifi içinden geçiriyorsunuz. İpinizi burada çekip sıkılıyorsunuz ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorsunuz. Sonra istediğiniz herhangi bir köşeden bir üst sırayı örmeye başlayabilirsiniz. İkinci sırada 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir tane zincir çekeceğiz. Aynı renkle bir üst sıraya başlayacağım. Altıgen parça bitene kadar başlangıçlarımız ve bitişlerimiz aynı olacak. Başlangıçta 3 tane ikili trabzanla başlayacağız. Buradaki köşeyi sıra sonunda tamamlayacağız. İkinci sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zinciri altıgen parçamız bitene kadar, örgümüz bitene kadar bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz. Tığın başına doladım. Buradaki boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber toplam 3 tane ikili trabzanla başlamış olduk. Arada bir zincir çekiyorum. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Köşelere ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. Buradaki boşluktaki işimiz bitti. Diğer boşluğa geçeceğiz. Arada bir zincir çektim. Yine buradaki 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci sıradaki işlemimiz bundan ibaret. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Buradaki işlemimiz bittikten sonra bir sonraki boşluğa geçmeden arada da bir zincir çekeceğiz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. En başta başlarken burada 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Buradaki köşeyi tamamlamak için 3 tane daha ikili trabzan yapıp bitireceğiz. Arada yine bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa, başladığım boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu köşeyi en son tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptık. Sıra sonu nasıl bitiriyoruz? Tığın başına doladım. 3. zincirin içine girdim ve tekli trabzanla bitiyorum. 3 tane ilmeği tek de çekerek bitirdim. Ben burada bir sırada farklı bir renge geçeceğim. O yüzden ipi gevşettim. Motifi içinden geçirdim. Ve ipi burada sıkılıyorum. Yeteri kadar gizleyebileceğim kadar ip bırakıp kesiyorum. Diğer sıraya geçmeden ipleri temizlemek istiyorum. Burada da temizleyerek ilerledim. Sonradan işimizi kolaylaştırıyor. Halkadan kalan ipi tekrar çekiyorum. Ortası kapanana kadar. Örerken gevşemiş olabilir. Burada bir zincirle buraya sabitliyorum. Sabitlemezsem sonradan yine sökülecektir. Ördüğümüzde, yıkadığımızda, giydiğimizde sökülmemesi için oraya sabitledim. Sonrasında halkanın etrafında ipi gizliyorum. Bunları örgünün arkasında yapıyorum. Yeteri kadar gizlediğimi düşündükten sonra da dışarıda kalan ipi kesiyorum. Buradaki ipi de yine örgünün arkasından gizleyeceğim.
Buraya da bir zincirle sabitlemek istiyorum. Düzgün gizlemediğimiz ipler örgümüzün sökülmesine, bütün emeğimizin boşa gitmesine sebep olacaktır. Başka bir renkle 3. sıraya geçiyorum. Bu size detaylı anlatacağım. Son sıra, sonrasında kendisini tekrar edecek. Örgü bitene kadar 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. Ve oralara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Baştan sona kaç sıra yaparsak yapalım aynı işlemi yapacağız. Bir boşluktan diğerine geçerken bir tane zincir çekmiştik. Bu bir zincirlik yerlere de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincirlik boşluklar köşe boşlukları, bir zincirlik boşlukları da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başka renk bir ipe geçtim de tığ ilmek yaparak başlıyorum. Sihirli halka yapar gibi yaptım. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. 2 zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Ben buradan girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Buradaki ipi de gizlemek istiyorum. İkisini birlikte aldım. Başlarken ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Burada da ilmekten kalan ipi kesmek istiyorum. Üç tane ikili trabzanla başladık. Bu köşeyi en son tamamlayacağız. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluklarımız oluştu. Oraya ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincirlik boşluklar, 3 tane ikili trabzan için. Buradaki işim bittikten sonra arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Köşe boşluğuna geldim. 2 zincirlik boşluklar ne için? 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan için. Her zaman bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik boşluklar, 3 tane ikili trabzan için. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve köşe boşluğuna yine 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirlik boşluklar örgü bitene kadar bizim köşe boşluklarımız. Araya bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Bizim bu arada çektiğimiz bir zincirler aslında bir üst sıradaki 3 tane ikili trabzanın yerleri. O yüzden onları çekmemiz önemli. Tığın başına doladım. 2 zincirlik köşe boşluğuna geldim ve 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Artık örgümüzün mantığı aynı şekilde ilerleyecek. Bunu bir bebeğe de yapabilirsiniz, çocuğa da yapabilirsiniz, yetişkin birine de yapabilirsiniz. Çok büyük bir beden birine de yapabilirsiniz. Mantığı değişmeyecek. Yerlerimiz belli. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Fark eden tek şey buradaki 1 zincirlik boşlukların her sırada bir tane artması. Burada bir tane üçlü grup yaptık. Burada 2 tane, burada 3 tane, burada 4, 5, 6 diye devam ediyor. Ve böylece bizim altıgen parçamız da büyümüş oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyelim. 3. sırayı da bitirelim. 4. sıranın da bir kenarını size göstereyim. Aynı olduğunu göstermek için. Sonrasında artık hırkanın mantığına geçmek istiyorum. Sıra sonunda en son bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum ve köşeyi tamamlıyoruz.
3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda tekli trabzanla bitiyoruz. En başta bir tane ikili trabzan yaparak başlamıştık. İlk ikili trabzanın tepesine geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bitirdim. Ben yine bir üst sıraya aynı renkle devam edeceğim. Siz farklı bir renge geçiyorsanız ne yapıyorsunuz? İpi gevşetiyorsunuz. Motifi içinden geçirip ipi yeteri kadar kesip diğer renge geçebilirsiniz. İpimizi gizlemeyi de unutmuyoruz. Dördüncü sıranın sadece bir kenarını göstermek istiyorum. Aynı şekilde ilerlediğini görmeniz için. Fark eden tek şey, burada bir tane üçlü grup vardı. Burada iki tane üçlü grubumuz olmuş oldu. Başlarken her zaman 3 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Sıra sonunda orayı tamamlıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Bu köşeye 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum ve toplam 3 tane ikili trabzanla başlamış oldum. Araya bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir boşluktaki işim bitince araya bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçerken bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluklar köşe boşlukları. Köşe boşluklarına 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde örerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonunda köşeyi tamamlayacağız. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Tekli trabzan yapıp sıramızı bitireceğiz. Siz bebeğinizin ya da çocuğunuzun buradaki kol ölçüsünü ölçtünüz. Benim buradan buraya 16 santim. Ben o yüzden 16 santim olana kadar ördüm. Bu şekilde. Elinizde herhangi bir ölçü aleti yoksa dediğim gibi üzerine koyarsınız. Birebir olana kadar örersiniz. Birebir olduktan sonra örmeyi bırakırsınız. Artık o noktada kolumuzu birleştirmeye geçeceğiz çünkü. Siz de şimdi en başta ölçmeyi unuttuysanız buradan bu şekilde koltuk altına itibaren ölçünüzü ölçün ve oraya kadar altıgen parçalarınızı örün. Kolu oluşturmak için de altıgen parçanın herhangi bir kenarını alıyorsunuz. İkiye katlıyorsunuz ve kolu oluşturuyorsunuz. Bu noktada bana en çok gelen soru ve fotoğraf şu. Parçayı ördüm ve yamuk görünüyor, ne yapabilirim? Dün yine bir tane arkadaş sormuştu. Ben videosunu keserek önceki yaptığım altıgen hırkadan gönderdim. Neredeyse pes edecektim diyor. Ama o kadar basit bir şey ki aslında. Sadece örerken o an fark etmemiş. Atlayarak geçerken anlattığımı fark etmemiş. Burada yapacağımız tek işlem köşelerden örgünüzü açıyorsunuz. Trabzan tepelerini açıyoruz. Bu şekilde açtıktan sonra ikiye katladınız ve örgünün düzeldiğini göreceksiniz. Onu da eklemeye çalışırım, öncesini ve sonrasını. O yüzden diyorum, detay bilgilerini atlamamaya çalışın. Böyle ufak şeyler hem de canınızı sıkmamış olur. Benim birinci parçam hazır. Siz de kendi çocuğunuzun kol boyuna göre 2 tane altıgen parçanızı örün. Sonrasında artık kolları birleştirmeye geçelim. 2 tane altıgen parçamızı ördük. Birinci aşamanın artık sonuna geliyoruz. Kolları birleştireceğiz. Siz de 2 tane parçayı çocuğunuzun kol boyuna göre, kol boşluğunun boyuna göre örüyorsunuz ve artık birleştirmeye geçiyorsunuz. Ben elimdeki hırkaya göre 16 santim örmem gerekiyordu. Buna 14 sırada ulaştım. Siz de kendi çocuğunuzun hırkasının kol boşluğu ölçüsüne ulaştınız. O kadar sıra ördünüz. Ben kolu ip koparmadan birleştireceğim. Siz istiyorsanız dikerek birleştirebilirsiniz. Dikerek birleştirecek olanlar soldaki gibi yapacak. Benim gibi ip koparmadan birleştirenler sağdaki gibi yapacak. Şimdi sizin dikeceğinizi düşünelim. Dikecek olanlar altı kenarı da tam şekilde örüyor. Ben 14 sıra ördüm dediğim gibi. Altı kenarı da en son 14 sıra ördüm. Sonrasında istediğim bir yeri katlıyorum. Bu şekilde kol boşluğumu oluşturuyorum. Kolumu oluşturuyorum. Dikerken istiyorsanız örgünün düz yüzünden, istiyorsanız ters yüzünden dikebilirsiniz. Ben ters yüzünden dikiyorum genelde. Onun için de ne yapıyorum? Böyle
örgünün tersine çevirdim. 2 tane zincir çekmiştik köşelerde. Birinciyi bırakıp ikinci zincirlerden dikmeye başlarsınız. Burada da en son birinci zincirlere kadar diker ve ipinizi koparırsınız. Dikmek isteyenlerinki bu. Burada dikiş yapılmış bir altıgen hırka var. Burada da ip koparmadan birleştirdiğim altıgen hırka var. Karşılıklı üçlü gruplarına denk geliyor ve bu görüntü benim daha çok hoşuma gidiyor. Dikerek de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Ben bunu kalın bir iple yaptım, o yüzden böyle görünüyor. Önemli olan kolu birleştirmek. İster dikerek birleştirin, ister ip koparmadan birleştirin. Nasıl birleştirdiğinizin bir önemi yok. Ama benim size göstereceğim ip koparmadan birleştirmeyle istediğiniz bütün örgüleri yapabilirsiniz. Hırka, yelek, battaniye, istediğiniz aklınıza gelebilen her şeyi yapabilirsiniz. Benim gibi ip koparmadan birleştirme yapacaklar ne yapacak? Burada tüm 6 kenarı örmüştüm, 14 sıra. Burada bir tane kenarı örmedim. 5 sırayı tüm şekilde ördüm, bir tane kenarı örmedim. Bunu ip koparmayla birleştirirken öreceğiz. Yani benim gibi ip koparmadan birleştirecek olanlar son bir kenarı örmeden bırakıyorlar. İp koparmadan birleştirdiğimiz hırkalarda da anlatmıştım. Bir tane kenarı örmedim, gördüğünüz gibi. Burada köşeye bir tane üçlü grup yapıyorum. Bu örmediğim köşeye en son bir tane üçlü grup yaptım. Devamını getirsem burayı örmeye başlayacağım. O yüzden örmüyorum. Bu kenarı örmüyorum. Bir tane zincir çektim. Ve artık kolu birleştirmeye başlayabilirim. Görüyorsunuz benim parçam da şu an yamuk görünüyor. Onu da bilerek düzeltmedim size göstermek için. Trabzan tepelerinden böyle açıyoruz köşelerden. Ve parçamız düzelmiş oluyor. Özellikle yeni başlayanlar için tekrar ediyorum. Biliyorsanız hızlandırarak izleyebilirsiniz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım ve bir zincir çektim. Buradaki kenarı alıyorum ve ikiye katlıyorum. Örmediğim kenarı diğer kenarla birleştirmiş olacağım. En son bir zincir çekmiştim. Buradaki köşeye 2 zincirlik köşeye girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Kaydırmayla birleştirdim. Tekrar bir zincir çekiyorum ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu köşeyi tamamlıyorum. Artık örgümü önüme şöyle almak istiyorum. Burası bizim birleştireceğimiz kol kenarı. 2 tane kenarı birleştireceğiz. İp koparmadan birleştirme mantığı şu: sağda ve solda bir zincirlik boşluklar var. Sağdaki motife girip bir zincirlik boşluğa girip zincir çekiyorum bir tane. Soldakine girip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine birleştirmiş oluyorum parçayı. Soldakinde de eksik sırayı örmüş oluyorum. Burayı tamamlamış oluyorum. Hem ikisi 14 sıraya gelmiş olacak hem de iki parça birleşmiş olacak. En son 2 zincirlik köşeyi kaydırmıştık. Bir zincir çektik ve buradaki köşeyi tamamladık. 3 tane daha ikili trabzan yaptık. Her zaman sağ taraftan başlıyoruz. Sağdaki bir zincirlik boşluğa girdim. İpi aldım, kaydırdım ve zincir çektim. Tığın başına doladım. Soldaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Mantığı çok kolay. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap.
Sırasıyla bir zincirlik boşlukları örüyoruz. Sağdakine kaydır. Zincir yap. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Kaydırıp şöyle göstermek istiyorum size. İp koparmadan birleştirdiğimizde böyle görünüyor. Dediğim gibi dikerek de birleştirebilirsiniz. Dikerek birleştirmeyi de özellikle gösteriyorum çünkü yorumlarda geliyor ya da DM'den geliyor. Ben bunda zorlanıyorum, yapmak zorunda mıyım? Dikişte daha iyiyim. O zaman siz dikişte yaparsınız. Önemli olan birleştirmek. Burada önemli olan şey karşılıklı üçlü grupların denk gelmesi. Atlayarak gitmeyelim ki karşılıklı üçlü gruplar denk gelsin, kayma olmasın. Zaten sıra sonunda belli olur. Ben burada köşeyi yaptığımda burayla denk gelmiyorsa demek ki arada kaydırma yapmışım demektir. Sırtı da bu şekilde birleştireceğiz. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde sağdakine kaydırıp zincir çekerek soldakine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sağdakine kaydırıp zincir çekerek soldakine 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. En son burada köşeden önceki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Bitişi beraber yapalım istiyorum. Burada da köşeden önceki son boşluğa geldim. İpi kaydırdım ve bir zincir çektim. Artık burada köşeyi tamamlıyoruz. Burada 3 tane ikili trabzanımız var. 3 tane daha ikili trabzan yaparak bu köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Buradaki köşeye 2 zincirlik boşluğa girdim ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Buradaki 3 zincirin 3. zincirin içine geldim ve kaydırdım. Bu şekilde bitişimi de yapmış oldum. Yeni başlayanlar için tekrar göstermek istiyorum. En son buraya kaydırdık, bir zincir çektik, köşeyi tamamlıyoruz 3 tane ikili trabzanla. Bir zincir çektim ve buradaki köşeye kaydırıyorum. 2 zincirlik boşluğa kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Buradaki 3 zincir çekmiştik. Üçüncünün içine giriyorum ve kaydırmayla bitiriyorum. En son bir zincir çekip ipi yeteri kadar koparabilirim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde birleşmiş oldu. Karşılıklı üçlü gruplar denk geldi. Sıra sonunda denk geldi. Demek ki arada düzgün ilerlemişiz. Sizin sıra sonunda böyle denk gelmiyorsa arada yanlışlıkla bir tane zincir boşluğunu atlamışsınızdır. Sökersiniz, tekrar yaparsınız. Zaten örmesi çok kolay. Sökmesi de kolay. Bir parçayı ip koparmadan birleştirdim. Buradaki parçayı size gösterebilmek için tüm kenarlarını ördüm. Burada ben bir kenarını buradan sökeceğim. Tekrar yine aynı şekilde ip koparmadan birleştireceğim. Siz de iki parçayı ister dikerek ister ip koparmadan birleştirin. Sonrasında ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamada beden genişletme yapacağız. Burada görüyorsunuz 3 tane kenarımız iptal oldu. 1, 2 ve 3. 3 tane kenarımız kaldı. Ön kenar, etek kenarı ve sırt kenarı. Öncelikle işimiz 3 kenardan örmek, beden genişletmek. Sonrasında ön kenarı iptal edeceğiz ve 2 kenardan örmeye devam edeceğiz. Bu aşamada hem bedenimiz genişleyecek, hem boyumuz büyüyecek, hem de sırtımızda böyle ensemize bir boşluk oluşmuş olacak. Bu noktada benim buradan buraya 16 santim, aynı kolda olduğu gibi buradan buraya da 16 santim, yani 32 santim. Ben kendi çocuğumda ölçtüm, o 9 yaşa göre ölçtüm, ölçüye gelene kadar beden genişletme yapacağım. Sizin de kendi ölçülerinize göre beden genişletmenizi yapmanız gerekiyor. Ben diğer parçamı da ip koparmadan birleştireceğim, sonrasında beraber beden genişletmeye geçeceğiz. Aynı altıgen parçadan 2 tane hazırladık çocuğumuza göre. Artık beden genişletmeye geçeceğiz. Beden genişletmeyi neye göre yapıyoruz? En başta hırkada beden genişliğini ölçmüştüm ben. Kendi çocuğumda 42 santim gelmişti.
Benim zaten bir parçada buradan buraya ölçüm 16 santim. Onu biliyorum. Diğer parçada da 16 santim. Toplam 32 santim ediyor zaten. Demek ki benim 10 santimlik bir beden genişletme yapmam lazım ve parçaları artık birleştirmem lazım. Kolu ayırdıktan sonra 3 tane kenarımız kalmıştı. Ön kenar, etek kenarı ve sırt kenarı. Öncelikli işlemimiz 3 kenardan örerek bedeni genişletmek. Ben 2 sıra ördüm, sizde de yeterli olacaktır. Büyüklerde genelde ya 2 ya 3 sıra örüyorum. Bu parçada ne yapıyorsak diğerinde de aynısını yapıyoruz. Burada 3 kenarı 2 sıra ördüm. Sonra ön kenarı iptal edeceğim. Sonra zaten buradan lastik ördüğümüzde burası da genişlemiş olacak. 2 sıra ördükten sonra ön kenarı iptal ediyorum ve etek ve sırttan örmeye devam ediyorum. 3 sırada öreceğim. Toplam 5 sıra beden genişletme yapmış olacağım. Ben 5 sıra genişletme yaptığımda bir parçada eni 21 santim oldu. Diğerinde de aynısını yapacağım. Burası da 21 santim olacak. Demek ki toplam 42 santime ulaşmış olacağım. Ben çocuğumun ölçtüğüm beden genişliğine ulaşmış olacağım. Tekrar öğrenmeyi pekiştirir. O yüzden tekrarlıyorum. Kendi çocuğumunki kol boşluğu 16 santimdi. Burası da demek ki 16 santim. Çünkü burasıyla burası eşit. 2 tane 16 santim zaten 32 santim etti. Benim ölçtüğüm hırka zaten 42 santimdi. Geriye kaldı 10 santim. Benim 10 santimlik bir beden genişletme yapmam gerekiyor. 10 santiminde 5 santim buradan gelecek, 5 santimi buradan gelecek. 10 santime ulaşmak için kaç sıra örmeyi nasıl belirliyorsunuz derseniz buradan koydum. 10 santime gelen yer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra. Yani bir sıramız 1 santime denk geliyor. Sizin çocuğunuz küçüktür. Arada genişletme yapmanız gereken yer 8 santim diyelim mesela. 8 sıra örmeniz gerekiyor. Öyle olan anneler ya da anneanneler, babaanneler ne yapsın? Ben burada 3 kenarı 2 sıra ördüm görüyorsunuz. Siz 1 sıra örün, 3 kenarı, ön kenarı iptal edin, etekten ve sırttan 3 sıra örün. Toplam 4 sıra örmeniz gerekiyor karşılıklı. O yüzden 1 sıra 3 kenardan örün, 3 sırada 2 kenardan örün. Ense boşluğunu genişletmiş oluruz böylece. Böyle sürekli tekrarlıyormuşum gibi geliyor ama en çok sorulan sorular bunlar. Ben de anlatamıyormuşum gibi geliyor. Karşımda biri olmadığı için evet tamam anladık gibi bir şey olmadığı için anlatamıyormuşum gibi geliyor. O yüzden tekrarlıyorum. Anladıysanız bu bölümleri geçin lütfen. Yeni başlayanlarda anlamadığı bir yer varsa yorumlarda soru olarak ya da diğer arkadaşların yaptığı gibi fotoğraflı ya da videolu olarak örgüsünü bana atabilir. O şekilde de ilerleyebiliriz. Orada gördüğümde söyleyebilirim. Ölçülerini söylersiniz siz. Ben de derim ki 3 kenarı şu kadar örün, 2 kenarı şu kadar örün gibi şeyler söyleyebilirim. Şimdi dediğim gibi karşımda biri olmadığı için ne kadar anlatsam da sanki hiç yapamamışım, anlatamamışım gibi geliyor. O yüzden bu noktada bırakmak istiyorum. Tığ ilmek yaparak başlıyorum. 3 kenardan genişletme yapacağız. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İkili trabzan yapacağımız için de tığın başına doladım. 2 ilmeği birden tutuyorum. Burada zaten yapmıştık. Başlangıç noktam buradaki kolumun dikiş yeri. Dikiş yerinin tam ortası. Köşelerin birleşim yerinin ortasına batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sesim de gidiyor bu arada. Kusura bakmayın, kar yok ama Ankara ayaz. Boğazlarımızı üşüttük sanırım. Bir tane ikili trabzanla başladım. Tığın başına doluyorum. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Örgünün mantığında değişen bir şey yok. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. 3 kenardan beden genişletmeye başladık. Başladığımız noktada kolların birleşim yerinin tam ortası. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örüş mantığımız değişmiyor. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için.
Bu şekilde devam ediyoruz. Köşeye geliyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dediğim gibi mantık değişmiyor. Bir zincirlik yerlere de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde dolandık. Etek kenarını ördük. Yine köşede 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yaptık. Ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda ben ipimi koparmayacağım. Bir üst sıraya aynı renkle devam edeceğim. İpini koparanlar nasıl devam edecek onu da size anlatacağım. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Burada bir üst sırada rengini değiştirecek olanlar, ipini koparacak olanlar birinci ikili trabzanın tepesine kaydırıyor. Bir zincir çekip ipini yeteri kadar kesiyor. Sonrasında ipinizi gizliyorsunuz. Ben aynı renkle devam edeceğim. Benim gibi aynı renkle devam edecekler. Yine birinci trabzanın tepesine kaydırıyor. Ortaya kadar gelmemiz lazım. Bir zincirlik boşluğa kadar. İkinci trabzanın tepesine kaydırıyor. Üçüncüsüne kaydırıyor ve bir zincirlik boşluğa geliyor. Benim gibi örecekler bir zincirlik boşluğa geldiler. 3 zincirle bir üst sıraya başlıyoruz. 3 zinciri örgü bitene kadar bir tane ikili trabzan kabul ediyorduk. Tığın başına doladım. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine toplam 3 tane ikili trabzanla başladım. Aynı şekilde bir sıra daha örüyoruz. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için, 2 zincirlik köşe boşlukları 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan için. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve sıra sonunda biz de ipimizi koparalım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içine girdim. Kaydırdım ve bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım. İplerimizi gizleyerek ilerliyoruz. Bu şekilde bu tarafa doğru ipimi yürütüyorum örgünün içinden. Üzerinden örmeye devam edeceğiz. Ördüğümüzde de ipimiz burada sabitlenmiş olacak. Herhangi bir şey yapmadan örmeye devam ederken arkasında gizlediğimizde ipler çıkıyor. O yüzden böyle yapmakta fayda var. İki parçada da üç kenardan örmeyi bitirdim. Şu an burası 18 santim, burası 18 santim. Toplam 36 santim. Benim 42 santime ulaşmam gerekiyordu. 6 santimlik daha beden genişletme yapmam lazım. O yüzden etekten ve sırttan beden genişletmeye devam ediyorum. Ön kenarları artık iptal ediyoruz. Etekten ve sırttan örmeye devam ediyoruz. 3 sıra buraya öreceğim, 3 sıra da buraya öreceğim. Toplam zaten 6 santime ulaşmış olacağım. 2 tane parçamız var. Ön kenarlar belli olsun diye böyle işaretleyici takmak istiyorum. Buralara örmeyeceğiz. Burası bizim üzerimize giydiğimizde sağa gelen parça, burası sola gelen parça. Öncelikle bu parçadan başlamak istiyorum. Her sırasını farklı renkte örecekseniz lütfen düz taraftan örmeye çalışın. Hep düz yüzden örün. Arka tarafa geçmeyin. Ben bu hırkayı her sırada farklı renkte ördüm. Her sırada da ipimi kopardım ve düz yüzünden örmeye başladım. Önemli olan düz yüzünden örmeye başlamak. Üzerimize giydiğimizde sola gelecek parçada, yani önümüze aldığımızda da sağımızdaki parçada örmeye başlıyorum. Parçalarda tek fark eden, bunu da etekten örmeye başlayacağım. Bunu da sırttan örmeye başlayacağım. Düz yüzünde başlamak istediğim için. Yoksa önemli değil, yani ikisinde de etekte başlayıp sırtta bitirebilirsiniz. Tığ ilmek yaparak başlıyorum. Örgüyü çevirdim. Bu şekilde. Köşeden örmeye başlıyorum. Köşede 3 tane ikili trabzan var. Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan var biliyorsunuz. 3 tane ikili trabzan bu kenara ait. Diğer 3 tane ikili trabzan da bu kenara ait.
Biz bu kenarı iptal ettiğimiz için sadece 3 tane ikili trabzanla başlayacağız. Sağ ilmek yaptım. Tığın başına doluyorum. 2 zincirlik boşluğa girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ön kenarı iptal ettik. O yüzden onu örmüyorum. Üç tane ikili trabzanla başladım. Arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan. Örüşümüzde değişen bir şey yok yine. Sadece başlarken etekte bir tane üçlü grupla başlıyoruz. Burada size başlangıçları ve bitişleri göstereceğim. Başlangıçta 3 tane ikili trabzanla başladık köşede. Sonra devam ediyoruz. Bu etek kenarını örüyoruz. Köşeyi tam şekilde örüyoruz. Ve yukarı kadar sırtın tepesine kadar çıkıyoruz. Buradaki bitiş noktamızda yine dikiş yerimizin ortasına denk gelecek. Yani tam burası. Ben buradaki bir zincirlik boşlukta örmeyi bırakacağım. Ama diyelim ki siz bebeğiniz küçük, sadece bir sıra üç kenarı ördünüz. Sadece bu sıra var. Bu sıra yok sizde. O zaman siz de buradan devam ediyorsunuz. Tam ortası ikinci zincirin tepesi. O zaman siz de ikinci zincirin tepesinde bitersiniz. Etekten başladım, yukarı kadar ördüm. Bitiş yerim dikiş yerimin tam ortası. Yani burası bir zincirlik yerde biteceğim. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapmayacağım. Sadece bir tane ikili trabzan yapacağım. Bitişim bu şekilde olacak. Siz aynı renkle devam etmeyecekseniz ipinizi burada koparır, gizlersiniz. Tekrar etekten örmeye başlarsınız. Ben ikinci sırayı da aynı renkle devam edeceğim. 3 tane zincir çektim. Ve aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzanla başlamış oldum. Arada bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. En son buraya bir tane ikili trabzan yaptık. Üzerine 3 zincirle yükseldik ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yaptık. Ve yine eteğe kadar devam ediyoruz. Aynı şekilde örmeye. Birinci sırada etekten sırta kadar örmüştük. İkinci sırada da sırttan eteğe kadar örüyoruz. Etekte yine en son buradaki başlangıç yerimize bir tane ikili trabzan yapacağız. Ördükçe göreceksiniz zaten. Başlarken 3 tane ikili trabzanla başlıyorsak biterken bir tane ikili trabzanla bitiyoruz. Sıra sonunda bir tane ikili trabzanla biteceğim. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. İlk ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ben burada ipimi koparacağım. Siz koparmayacaksınız. Aynı renkle devam edecekseniz 3 zincir çekersiniz. Örgüyü döndürür. Tekrar boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak devam edersiniz. Burada bir zincir çekip ipi koparıyorum. Kestiğim ip de bu şekilde arkada yürüttüm. Üzerine bir sıra daha ördüğümde orada sabitlenmiş olacak. 3 kenarı 2 sıra ördüm. 2 kenarı 2 sıra ördüm. Bir sıra daha örmem gerekiyor. Benim toplam 5 sıra örmem gerekiyordu. 3. sırayı da öreceğim ve artık beden genişletmeyi bitireceğim. Diğer parçada da aynı işlemi yapacağım. Yine sağ ilmek yaparak başlıyorum. Tığın başına doladım. Son sıraya başlıyorum artık. Burada bir zincirlik boşluk var. Bu bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
3 tane ikili trabzanla başladım. Yine sırtın tepesine kadar örüyorum. Son sıramı da tamamlıyorum artık. Sırta kadar örerek geldim. En son bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Başlarken 3 tane ikili trabzanla başlamıştık. Biterken yine bir tane ikili trabzanla bitiyorum. Tığın başına doladım. Son ikili trabzanın tepesine, yani 3 zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve artık ipimi koparıyorum. Ben burada 3 kenarı 2 sıra, kalan 2 kenarı da 3 sıra ördüm. Toplam 5 sıra ördüm. Siz bu noktada yeterli ölçüye ulaşmadıysanız bu iki kenarı örmeye devam edersiniz. 1-2 sıra daha örersiniz. İstediğiniz ölçüye ulaşabilirsiniz. Buradaki parçada 3 kenarı 2 sıra örmüştüm. Ön kenarı iptal ettik. Yine aynı buradaki gibi 2 kenarı 3 sıra öreceğim. Buradaki parçaya bakarak aynısını yapabilirsiniz. Etekte burada birinci sırada 3 tane ikili trabzan var. Burada da 3 tane ikili trabzan olacak. Burada bir tane ikili trabzanla başlamışız. Burada bir tane ikili trabzanla başlayacağız. Yine sırtta da aynı. Birebir görünümünün eşit olması gerekiyor. Burada bir tane ikili trabzan var. Sonra 3 tane ikili trabzan ve bir tane ikili trabzan var. Demek ki burada da aynı şekilde ilerleyecek. Düz yüzünden örmek istediğim için burada etekten başlamıştım. Düz yüzünden örmek istediğim için burada sırttan başlıyorum. Özellikle her sırada renk değiştirecekseniz ipinizi kopartın ve hep sırttan başlayın. Hep düz taraftan örmeye başlayın. Sağ ilmek yaparak başlıyorum. Bunu da önüme alıyorum. Yeni başlayanlar da önüne alsın. İlk nasıl başlamışım? Bir tane ikili trabzan. Bir tane ikili trabzanla başlayacağım demek ki. Tığın başına doladım. Yine tam orta noktadan başlıyorum. Dikişlerin geldiği yerin tam ortasından başlıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Ve bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Diğer kenara geçmek istemediğimiz için burada bir tane ikili trabzanla başladık. Tek fark eden burada sırtta başlayıp etekte biteceğiz. Ama görünümü eşit olacak. Sırttan örmeye başladım. Eteğe kadar geliyorum. Etekte en son 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Etek ucuna kadar geldim. Birinci sırada 3 tane ikili trabzan var. Burada da aynısını yapmam gerekiyor. İkisinin görünümü eşit olacak. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir üst sıra için bir tane ikili trabzan yapıyorum. Onun için de bir ikili trabzanı nasıl elde ediyoruz? 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Döndürdüm. Aradaki çekmem gereken bir zincir de çektim ve boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir ve boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir ve boşluğa 3 tane ikili trabzan. Burada 4 tane zincir çektik. 3'ü bir tane ikili trabzan ediyor. Bir zincir de bu aradaki bir zincirlik boşluğu. Bir tane ikili trabzanla başlamıştım. Sıra sonuna kadar geleceğim. Sırtın tepesine kadar geleceğim. Ve burada en son 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve ipimi keseceğim. Bu sırayı da tam şekilde öreceğiz. Artık benim işim 3. sırada bitecek. Ve ip koparmadan birleştirmeye başlayacağım. İp koparmadan birleştirmede ne yapıyoruz? Bir tane parçamız tam şekilde hazır oluyor. Bir tanesinde birleştireceğimiz kenarı örmüyoruz. Yani 3. sırada sadece etek kenarını öreceğim. Bu birleştireceğim kenarı, sırt kenarını örmeyeceğim. Orayı ip koparmadan birleştirirken örmüş olacağım. Şimdi bu 2. sırayı da tamamlıyorum. Sonrasında beraber ip koparmadan birleştirmeye geçelim. 2. sıranın sonunu da şöyle göstermek istiyorum. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
İki tanesini boşluğun içine yaptım. Bir tanesini de tam trabzanın tepesine yapıyorum. Bunu aynı renk olduğu için yaptım. Farklı bir renkle yapsaydım yine hepsini içine yapardım. Farklı renk olduğunda güzel görünmüyor çünkü ayrı görünüyor. Aynı renk olduğu için birinci trabzanın tepesine battım. Artık benim ördüğüm parçalar yeterli ölçüye geldi. Ve sırtta ip koparmadan birleştirme yapacağım. Etekten yine başlıyorum. Etekten örmeye başlıyorum. Buraya kadar geliyorum. Sonra kolda yaptığımız gibi sırt kenarını birleştireceğiz. İp koparmadan birleştireceğiz. Yine etekten başlıyorum. Burada bir zincirlik boşluk var. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı renkle devam etseydim buradaki 3. zincirin içine batardım dediğim gibi. Arada bir zincir ve köşeye kadar geliyorum. Köşeye kadar bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Etek kenarını örüyorum. Etek kenarını ördüm, köşeye kadar geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Yine kolda olduğu gibi sağ tarafta tamamlanmış parçam var, sol tarafta eksik parçam var. Sağ taraftakine girip zincir çekiyorum. Sol taraftakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Parçalarımı şöyle önüme aldım. Buradaki köşeye kaydırdım ve tekrar bir zincir çektim. Ve bu köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağ taraftaki bir zincirlik boşluğa girdim. Kaydırıp zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine birleştiriyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Tepeye kadar, sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Buradan başladık, sıra sonuna kadar geldim. Karşılıklı üçlü gruplar denk geliyor biliyorsunuz. Denk getirmemiz gerekiyor. Burada da en son karşılıklı üçlü gruplar denk geldi. Sonrasında bir tane ikili trabzan var. Ne demiştim? Eşit şekilde görülmesi gerekiyor. Burada ikili trabzan varsa bu tarafta da ikili trabzan olması gerekiyor. Burada sıra sonunda düzgün görünmesi için bir zincirlik boşluğa değil de trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanın tepesine battım. İpi aldım ve bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Buradaki son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Son birleştirmeyi de bu şekilde yapmış oldum. Karşılıklı birer tane ikili trabzanım olmuş oldu. Burada bir zincir çekip ipi koparıyorum. Bu ipleri gizlemek istiyorum hemen. Dikerek ya da böyle ip koparmadan birleştiren arkadaşlar bazıları fotoğraf attı. Böyle arkası yukarı kalkıyormuş giydiği zaman, üzerine denediği zaman yine trabzan tepelerini açıyoruz böyle birleştirdiğimiz yeri. Belki sıkı birleştirmişizdir. Hemen böyle açıyoruz. Bunların çözümü basit yani. Elimiz sıkı geliyor bazen. Trabzan tepelerini açarak onlardan kurtulabiliyoruz. Gördüğünüz gibi eşitlendi. Ben ulaşmam gereken ölçüye ulaştım. Artık sıra boy uzatmada. Siz de bedeninizi çocuğunuzun genişliğinde yaptınız. Buradan buraya ölçüyoruz. Çocuğunuzun genişliğinde beden genişletmesini yaptınız. Sırtı birleştirdiniz, bitirdiniz. Artık beden genişletmeyle işimiz bitti.
Bu noktadan sonra beden genişletme yapamayız. Siz ölçünüz sonrasında baktınız ölçünüz az geldi. O zaman sırtı sökersiniz, bir iki sıra daha örersiniz. Yani olması gereken beden genişliğine ulaşmadan asla boy uzatmaya geçmeyin. Sonrasında çünkü beden genişletme ile ilgili hiçbir şey yapmayacağız. Artık 3. aşamaya geçtik. Bedende boy uzatacağız ve lastik geçeceğiz. Kolları uzatacağız ve lastik geçeceğiz. Yine ölçülerimize göre yapabiliriz. Burada şunu söylemek istiyorum. Hırkanın boyu bizim yetişkinlerde de çocuklarda da biraz zevk meselesi. Kısa da yapabiliriz, uzun da yapabiliriz. Mesela benim o ölçtüğüm hırkada, çocuğum için ölçtüğüm hırkada okul forması olarak çok uzun yapmışlar. Kızları da erkekler de düşünülmüş. Çocuklar rahat etsin diye uzun yapılmış. Çocuğumun bedenine güzel oluyordu forma ama boyu uzundu ve pantolon cebinden daha da aşağılara iniyordu. O yüzden ben o kadar uzun yapmak istemiyorum. Burada keyfinize bağlı, çocuğunuza daha kısa da yapabilirsiniz, uzun da yapabilirsiniz. Mesela uzatmaya başlayacağız. Birkaç sıra ördük, çocuğunuza giydirin. Zaten şu an neredeyse bir hırka formunda, bitmiş bir hırka formunda. Sonrasında lastik öreceğimiz 1-2 santimlik kısmı da düşünün lütfen. Çocuğunuzun üzerine giydirin. Baktığınız boyu hoşunuza gitti. O noktada boy uzatmasını bırakın. Sonrasında lastik öreceğiz. Lastikten de 1-2 santim boyu uzayacak ve yeterli ölçüye geleceksiniz zaten. Yine ilmek oluşturdum bir zincirle ve tığın başına doladım. Etekten bir sıra öreceğim. Boy uzatmaya artık başlıyoruz. Örgünün düz yüzünden başladım. Birinci ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Görüyorsunuz 3 tane ikili trabzan, 1 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan, 1 tane ikili trabzan. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aradaki bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Boy uzatma aşamasına geçmiş olduk. Buradan örmeye başlıyorum. Sırtın ortasına, dikiş yerine gelelim. Orayı da beraber geçelim. Sonrası zaten aynı şekilde ilerleyecek. İp koparmadan birleştirdiğim yere kadar geldim. Yine iki birleşim yerinin ortasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerin birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan örmeye başladık. Birleşim yerini geçtik. Yine etek ucuna kadar geliyoruz. Burada en son bir tane ikili trabzan yapıp bitiyoruz. Tekrar bir üst sıraya çıkıyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Örüm şekli aynı devam ettiği için size aynı şeylerle sıkmak istemiyorum. Hem de tek videoya yetişsin istiyorum, sığsın istiyorum. İkiye bölmek istemiyorum. O yüzden boyunu istediğiniz sıra sayısı kadar büyütün, uzatın. Sonrasında çocuğunuzun üzerine geçirin. Tamam dediğiniz noktada bırakın. Sonrasında dediğim gibi 1-2 santimde lastik kısmı gelecek ve boyumuz bitmiş olacak. Kollarda da aynı boy uzatma işlemimizi yapacağız. Bedenden de koldan da lastik geçip hırkamızı bitireceğiz artık. Hırkanın boyunu bitirelim. Ben her zaman yaptığım gibi bir tane kolu anlatabilmek için tam şekilde örüp bitireceğim. Sonra diğerini de size anlatacağım. Hırkanın boyunu uzatmak için 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Bu benim için yeterli. Sonrasında lastik kısmında gelecek, daha çok uzayacak zaten. Büyük olarak kendiniz yapacaksanız da bu boyda da bırakabilirsiniz. Pantolonun arkasını da kapatabilirsiniz. Dize kadar örenler var. Dize kadar da örebilirsiniz. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Artık şimdi tamam dediğimiz noktada hırkanın etrafından bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Lastik örmemiz gerekiyor. Düzgün bir lastiği elde edebilmemiz için de zemini düzeltmemiz gerekiyor. Burada uzatma yaptığımız kısımlardan, ördüğümüz kısımlardan düzgün olmayan yerler var. Buraları düzeltelim ikili trabzanla. Sonra lastik örme kısmına geçelim. Benim ipim burada kaldı. Bir zincir çekip koparacağım. Siz de burada kaldıysa bir zincir çekip koparırsınız. Çünkü örmeye örgünün arkasından başlayacağım. Bir üst sıraya çıkarken
3 zincir çekeceğiz. O 3 zincirler örgünün arkasında kalsın istiyorum. O yüzden etek kısmında ipimi koparıyorum. Sırtta herhangi bir yerden örmeye başlayabilirsiniz. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına doladım. Burada 3 tane ikili trabzan var. Ortasından başlamak istiyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzanla başladım. Sırasıyla ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik boşluklara ikili trabzan yapıyorum. Böyle örerek göstermek istedim. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir boşluklara ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar, tüm hırkayı dolanana kadar aynı işlemi yapıyorum. Burada eteğe kadar gelelim, etek ucuna kadar gelelim. Buradaki yeri beraber düzeltelim. Sırtın ortasından başladım, etek ucuna kadar devam ettim. Burada kasma yapıyorsa trabzan tepelerini açabilirsiniz. Sıra sonunda burada benim zincir yerim var. Sizin 3 tane ikili trabzan da olabilir. 3 tane ikili trabzanınız varsa en son trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorsunuz. Ben de 3. zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. 3. zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kavis verebilmek için aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sizinki 3 tane ikili trabzanla bitiyorsa sonuncunun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Etek kenarıyla işimiz bitti. Artık yukarı doğru çıkıyoruz. Buradaki boşluklardan ve trabzanlardan ikili trabzanlar çıkaracağız. Bu sayı olarak bende de sizde de değişebilir. Örerek göstermek istiyorum. 1-2 tane boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Trabzan noktasına geldim. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Boşluğu 2 tane ikili trabzanla geçtim. Trabzan yerine 3 tane ikili trabzanla geçtim. Bütün örgüyü ben ördüğüm halde bu sayılar benim örgümde de değişebilir. Bir sonrakinde değişebilir. O anki örerken ilgilendiğim bir şey, televizyona bakmam, elimin sıkılığı, gevşekliği değişebilir. O yüzden sayılar da değişebilir. Hamur işlerinde olduğu gibi aldığı kadar un deniliyor ya, bunda da aldığı kadar trabzan yapıyoruz. Ne kasma yapacak ne de böyle marulanma yapacak. Böyle dümdüz güzel şekilde görünecek. Üst üste binme de olmayacak, arada boşlukta olmayacak. Boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Trabzanın bir tepesine, bir gövdesine, bir de dibine yapıyorum. Boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve trabzan noktasına aldığı kadar 2 ya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi ne arada herhangi bir boşluk var ne de bir trabzan diğerinin üzerinde görünüyor. Yani marullanma olmamış. Son boşluğu da örüyorum. Ve trabzanı da örüp artık düzgün olmayan yeri ikili trabzanlarla düzeltmiş oluyorum. Sayılar değişebilir. Gözünüze güzel geldiği şekilde örmeye çalışıyorsunuz. Buradan sonrası zaten düzgün bir zemin var. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım ve trabzan üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum.
bir zincirlik boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde enseye kadar ilerleyelim. Enseyi de beraber geçelim. Sonrasında yine düzgün bir yerimiz var. Burayı öreceğiz. Burayı da diğer etek ucunda gösterdiğim gibi örüyorsunuz. Dönüşü beraber yapalım ve devam edelim. Yukarı kadar örerek çıktım. Enseye kadar geldim. Burada ense boşluğumuz var. Burada bir zincirlik boşluk var. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum en son. Sonra enseyi örmeye başlıyorum. Yine boşluğa iki tane ikili trabzan yaptım. Ve trabzanın üzerine aldığı kadar 2 ya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa 2 trabzan. Elim orada gevşek geldiyse 3 tane de sığabilir ya da çok sıkı yapmışımdır. Bir tane de yapabilirim. Burası tam birleşim yerimiz. Burayı da 2 tane trabzanla geçtim. Boşluğa bir tane trabzan yaptım. Ve trabzana 3 tane ikili trabzan yaptım. Etekte yaptığımız işlemi burada da tekrarlıyoruz. Dikiş yerinde buradaki dikiş yerini 2 trabzanla geçtim. Boşluk yeri daraldı. O yüzden burayı bir tane ikili trabzanla geçtim. En son boşluğun içine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve enseyi bitirmiş oluyorum. Sonra yukarıdan aşağıya örmeye devam ediyoruz. Boşluğa bir tane ikili trabzan ve ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Etek ucuna kadar geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım boşluğa. Burada sizde 3 tane ikili trabzan olabilir. Başlangıçta siz de birinci trabzanın içine yapıyorsunuz. Ve sonrasında tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Kavis verebilmek için aynı yere 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. İkili trabzanların tepesine ikili trabzan, bir zincirlik boşluklara ikili trabzan. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Artık lastik örme kısmına geçeceğiz. Çünkü tüm zemin eşitlendi. Aynı şekilde görünüyor artık. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine giriyorum ve kaydırıyorum. Lastik örmeye başlıyoruz. Lastik örmek için de 3 zincir çekiyorum. Bunu da bir ikili trabzan kabul ediyorum. Lastik örerken de ikili trabzanlar yapacağız. Fark eden şey sırasıyla trabzanları bir önden almak ve ikili trabzan örmek, bir arkadan almak ve ikili trabzan örmek. Trabzanı önde aldığımızda trabzan tığın önünde kalıyor. Trabzanı arkadan aldığımızda trabzan tığın arkasında kalıyor. Sırasıyla tüm trabzanları bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. Lastik işlemimiz kaç sıra örersek örelim aynı şekilde devam edecek. Lastik kalınlığı da yine zevkinize kalmış. Kısa da tutabilirsiniz, uzun da tutabilirsiniz. Bir bütün hırkayı aynı şekilde dolanıyoruz. Fark eden hiçbir şey yok. Zaten her tarafta ikili trabzanlarımız var. Önümüze gelenleri bir önden bir arkadan alarak örüyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sonrasında işlem aynı şekilde devam edecek. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örerek devam ettim. Tüm örgüyü dolandım. Eteklerde, ensede herhangi bir değişen bir şey yok. Sırasıyla bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bir tane ikili trabzan kaldı. Onu da önden alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum.
Burada benimki denk geldi. Herhangi bir sayma ihtimalim yok zaten baştan sona. Bu bende denk geldi. Sizde denk gelmedi diyelim. Burası arka lastik olarak kaldı. Böyle geri gelirsiniz. 5-6 tane sökün. En son bir tane ön lastik yaptığınız tığın başına dolayın. 2 tane trabzanı arkadan alarak örün. Normalde bir önden bir arkadan alıyorduk. Burada sayıyı işlemek için 2 tanesini arkadan alıyorum. Sonra önden arkadan örmeye devam ediyorum. Bu şekilde en son lastiğiniz öne denk gelecektir. Bu arkadan 2 tane almamız da çok bir şey fark etmiyor zaten görünüm açısından. Arada da arkada da kalıyor. O şekilde yapabilirsiniz. Ben yine kendi sıra sonumu yapıyorum. En son önden aldığım sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırıyorum ve bir üst sıraya çıkıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bunda bir tane ikili trabzan ve arka lastik kabul ediyorum. Bu 3 zinciri arka lastik yapıyoruz ki 2 tane ön lastiğin arasında kalsın. Zincir noktamız çok da belli olmasın. Sonrasında işimiz kaç sıra örersek örelim. Önde gördüğümüz trabzanı önden alıp örmek. Arkada gördüğümüz trabzanı arkadan alıp örmek. Önde duranı önden örüyoruz. Arkada duranı arkadan örüyoruz. Lastik kısmı da yine sizin zevkinize kalmış. İstiyorsanız 2-3 sıra örün. Bırakın ince bir şekilde. İstiyorsanız daha fazla sıra sayısını örebilirsiniz. Ama önemli olan burada enseyi de çok fazla lastikle daraltmamak. Sıra sonunda yine sıra sonuna kadar geliyorum. 3. zincirin içine kaydırıyorum. Tekrar 3 zincir çekip bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Ben bu sırayı da öreceğim. Sonrasında düzgün bir bitişle hırkamı bitireceğim. Lastik kısmını bitireceğim ve kola geçeceğim. Bir bütün hırkayı dolanalım. Siz de kaç sıra örüyorsanız lastiğinizi örün. En son beraber düzgün bitişimizi yapalım. Bir sıra daha lastik ördüm. Sıra sonuna kadar geldim. Artık ipimi kesiyorum. Siz de istediğiniz kalınlıkta yaptığınız sıra sonunda ipinizi kesiyorsunuz. Burada düzgün bir bitiş yapacağız. Ben burada herhangi bir ilik yeri bırakmadım ama ikili trabzandan sonra bir sıra lastik örüyoruz. O lastik sırasında bir tane arka trabzanı örmezsiniz. Araya bir zincir çekersiniz. Direkt bir sonraki önden aldığınız trabzana geçersiniz. O şekilde istediğiniz yerlerde boşluk bırakırsınız. Sonrasında ilikleyerek de kullanabilirsiniz. İpi yeteri kadar kestik en son ön lastiği yapınca. Düzgün bitişten kastım da şu. Görüyorsunuz V gibi görünen tepeler var. Trabzanların V harfi gibi görünen tepeleri var. 2 tane kanadı var. Biri örgünün güzel yüzünde dış tarafında, biri iç tarafında, arka tarafında. Biz bu kanatları kullanarak, tepeleri kullanarak bir tane daha V harfi gibi tepe elde edeceğiz. En başta 3 tane zincir çekmiştim. Ona dokunmuyorum. Önden yaptığımız lastik vardı. Onun tepesine giriyorum. 2 kanadı birden aldım. Tepeye girdim. İpi alıp arkaya çekiyorum. Burada da en son yaptığımız trabzan var. Önden aldığımız lastik var. Onun da arka kanadına giriyorum. Bir tane kanadını aldım. Ve ipi yine alıp arkaya çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha V harfine benzeyen bir trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Tüm görünüm eşitlenmiş oldu. Sonrasında ipimi artık gizliyorum. Bunu da 2 milim bir tığla yapıyorum. Daha rahat edebilmek için. Buraya bir zincirle sabitledim. Giydiğimizde yıkadığımızda sökülmesin. Sonrasında artık uygun yerlerden ipinizi geçirerek gizleyebilirsiniz. Artık hırkanın bedeniyle işimiz bitti. Lastik kısmıyla işimiz bitti. Kol kısmını yapmaya geçiyoruz. Ben bir tane kolu size anlatabilmek için ördüm. Diğerini beraber yapacağız. En başta ölçümüzü almıştık biliyorsunuz. Koltuk altından bileğe kadar ölçüyoruz. Çocuğumuzun kendi hırkasında koltuk altından bileğe kadar ölçtük. Buradaki de sonra saklayacağım. Üstteki bizim beraber öreceğimiz kısım, alttaki de benim hazırladığım kısım.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 sıra kadar yine üçlü grupları örmüşüm. Sonrasında lastik örmeye başlamışım. Büyüklerde yaptığımda hatırlayanlar vardır. Koltuk altından bileğe kadar büyüklerde 43-44 santim yeterli geliyor diyorum. O yüzden yetişkinlerde 22 santim yapıyorum. 22 santimden sonra 34 santime kadar örüyorum yine üçlü grupları. Sonra 10 santimde lastik kısmı için bırakıyorum. Buradaki lastik kısmı biraz da yine sizin zevkinize bağlı şekilde değişebilir. Kısa da yapabilirsiniz, uzun da yapabilirsiniz, düz şekilde örebilirsiniz. Buradaki gibi. Biz daraltma yapacağız ama daraltma yapmak istemiyorum derseniz buradaki gibi düz şekilde de örebilirsiniz. Akılda kalması için size örnek vermek istiyorum. Mesela küçük bir çocuğumuz var. Hırkasını ölçtük. Buradan buraya 10 santim geldi. Ama koltuk altından bileğe kadar 27 santimlik bir ölçüsü var. O zaman bizim geriye kalan örmemiz gereken kısım 17 santim. 10 santimini üçlü gruplarla örersiniz. 7 santimini de lastik örebilirsiniz. Yani o kalan 17 santimi lastik ve üçlü gruplar arasında paylaştırabilirsiniz. O sizin lastiği ne kadar kalın isteyip istememenize bağlı olarak değişebilir. Ya da başka bir anne yine 17 santim burayı uzatacaktır. O da lastik kısmını küçük istiyordur, düz yapmak istiyordur. 15 santim normal örer üçlü gruplarla. 2 santim de bizim hırkada yaptığımız gibi sadece düz şekilde örebilir. Daraltma yapmadan örebilir. Orası sizin zevkinize kalmış. Burada sizin yapmanız gereken işlem elinizdeki ölçülere bakıyorsunuz. Çocuğunuzun koltuk altından bileğe kadar ne kadar mesafesi var? Örmediğiniz kol mesafesi ne kadar? Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Alttakini çocuğunuzun kendi hırkası olarak düşünün şu an. Üstüne de sizin öreceğiniz hırkaya koyarsınız. Koltuk altından denk getirirsiniz. Bakarsınız buradan buraya kaç santimse o kadar uzatabilirsiniz. Ben 22 santim uzatmışım. 22 santimin 15 santimini üçlü gruplarla yapmışım. Geri kalan 7 santimini de lastik örmüşüm. Bir kolda ne yapıyorsak diğerinde de aynısını yapıyoruz. Bu tarafta da 13 sıra örüyorum. Üçlü gruplarla 13 sıra örüyorum. Sonrasında bir sıra yine lastik geçebilmek için ikili trabzan öreceğiz. Sonra daraltmayla lastik örmeye geçeceğiz. Kolda daraltma yapacağız. Diğer kolda yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Ben örmeye koltuk altından başlıyorum. Bitişin başlangıcım koltuk altına denk gelsin istiyorum. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Hırkayı baştan sona 3 milim tığ ile örüyorum. Koltuk altından herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. Bir zincirlik boşluktan girdim. Oraya 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Araya bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Burada döne döne düz yüzünden öreceğim. Beden genişletmede örgünün 3 tarafından genişletme yapmıştık. Döne döne onun gibi düşünebilirsiniz. Burada kolda köşelerin birleşim yeri var. Arada yine bir zincir çektim. Ne buradaki köşeye yapıyorum ne buradaki köşe yapıyorum. Tam köşelerin birleşim yerine yapıyorum. Tam ortasına girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, tekrar bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birleşim yerinde geçtik. Sıra sonuna kadar devam edelim ve bir üst sıraya çıkalım. Sıra sonuna kadar geldim. Arada bir zincir çektim. İlk yaptığım ikili trabzan tepesine kaydırıyorum. Buradaki boşluk noktasına gelmem lazım. Oraya kadar kaydırmalarla ilerliyorum. Siz bir sırada farklı bir renk kullanacaksanız burada bir zincir çekip ipinizi koparabilirsiniz. Kaydırmalarla boşluğa kadar geldim. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu
Bu şekilde örüş şeklimiz değişmiyor. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Yine 3 zincirin tepesine kaydırıyorum. İpimi değiştireceksem burada bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Değiştirmeyeceksem boşluğa kadar geliyorum. Örmeye devam ediyorum. Düz renkte örenler, batik iple örenler ya da kek iple örenler bu şekilde devam edecek. Size gösterdiğim şekilde 13 sıra öreceğim. Sonrasında beraber yine bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Sonra daraltma yapmak isteyenler benimle beraber daraltma yapacak. Daraltma yapmak istemeyenler de yine bir önden bir arkadan alarak düz şekilde lastik kısmını örecekler. Diğer kolda da olduğu gibi buradan itibaren 15 santim ördüm. Sonrasında 7 santimlik kısmına lastik olarak öreceğim. Siz de kendi çocuğunuzla üçlü grupları istediğiniz kadar ördünüz. Sonrasında lastik kısmına geçiyorsunuz. Burada 3 zincirin tepesine kaydırdım. Bir sıra ikili trabzan örmemiz gerekiyor. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bunu da bir ikili trabzan kabul ediyorum. Yine bedende olduğu gibi ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik boşluklara ikili trabzan yapıyorum. Bir sıra bu şekilde dolanıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. En son bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım ve 3. zincirin içine kaydırıyorum. Bir sıra ikili trabzanı örmüş olduk. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bunu da arka lastik kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Düz şekilde örmek isteyenler yine bir önden bir arkadan alarak örüyorlar. Daraltma yapmayacak olanlar bedende yaptığımız işlemi tekrarlıyorlar. İstediğiniz kalınlıkta devam edebilirsiniz. Şimdi biz daraltma yapacağız. Daraltmada da yine lastik örüyoruz ama bu sefer daraltma yapacağımız için sonraki iki trabzanı önden alıp örüyorum. Sonraki iki trabzanı arkadan alıp örüyorum. Bu sefer ikişer ikişer örüyorum. Sonraki iki tanesini önden, sonraki iki tanesini arkadan alarak örüyorum. Trabzan sayısını yarıya düşürmüş oluyorum. Kolu ağzında daraltmış oluyorum. 2 tane önden aldım, ördüm. 2 tane arkadan aldım, ördüm. 2 tane önden aldım, ördüm. 2 tane arkadan aldım, ördüm. Sıra sonunda göreceksiniz nasıl daraldığını. Sıra sonuna kadar 2 önden 2 arkadan alarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. En son 2 tanesini önden aldım. Burada bir tane ikili trabzan kaldı örmediğimiz. Zaten 2 önden 2 arkadan alıyorduk. O da arka trabzan olarak kalacak. 2 tane arkadan trabzanımız görünmüş olacak. Sıra sonunda en son 2 tanesini almıştık. Yine 3 zincirin tepesine kaydırıyorum ve daraltma işlemini bitiriyorum. Gördüğünüz gibi kol ağzını daraltmış olduk. Trabzan sayısını yarıya düşürdük. Artık 2 önden 2 arkadan aldıktan sonra değişen bir şey yok. 3 zincir çekiyoruz. Önde olan trabzanı önden alıp örüyorum. Arkada olan trabzanı arkadan alıp örüyorum. Düz şekilde kaç sıra örersek örelim. Önde gördüğümü önden, arkada gördüğümü arkada alarak örüyorum. Ben burada 7 santimlik bir lastik yaptım. Siz kısa ya da uzun yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar bir önden bir arkadan alarak geldim. Yine 3. zincirin içine girip kaydırıyorum. Ve tekrar 3 zincir çekip bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Burada en son ördüğüm üçlü gruplar var. Sonrasında bir sıra ikili trabzan geçmiştik ve sonrasında daraltma yaptık. Daraltmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra bir önden bir arkadan alarak örmüşüm. Kolumuzu daralttık. Düz yapanlar ne yapacaktı? Daraltma yapmayacaktı. Bir önden bir arkadan alarak örecekti. En son sıra sonunda yine bedende yaptığımız gibi size burada düzgün bitiş göstermiştim. Kolda da düzgün bitiş yapıyoruz ve artık hırkamızı bitiriyoruz. Ben diğer kolun lastiğini de aynı şekilde tamamlayacağım. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağım ve artık hırkamızı en son haliyle göreceğiz.
Diğer kolda aynı şekilde yaptım ve düzgün bir bitişle bitirdim. Artık hırkamız bitmiş oldu. Siz istediğiniz renkleri kullanarak yine kızınızla da oğlunuzla da yapabilirsiniz. Hırka için 4 tane bilgiye ihtiyacımız vardı. Ben 3'ünü birebir yaptım. Boyunu sadece kendi istediğim kadar yaptım. Ben bunu bir tane kız çocuğuna hediye edeceğim. Akrabamıza hediye edeceğim. Çocuğun daha rahat kullanabileceği bir hırka boyunda yaptım. Ama beden genişliği, koltuk altından itibaren bileğe kadar kol boyu ve altıgen parçaları buradaki kol boşluğumuza göre örüyoruz. Kol boşluklarına birebir uydum. Siz de diğer 3 ölçüye uymak şartıyla hırkanın boyuyla istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Toplam 4 yumak Alize Baby West kullandım. İkisi açık renk, ikisi koyu renk. 3 milimde tığ kullandım. Siz elinizdeki iplerin inceliğine, kalınlığına göre tığ numarasını ayarlarsınız ve ona göre istediğiniz bedende hırkalar örebilirsiniz. Benden çok istenen bir hırkaydı, o yüzden çocuklar için de anlattım. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım, bildiklerimi paylaşmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerler olursa sorabilirsiniz. İstiyorsanız YouTube'da yorumlarda yazabilirsiniz. İstiyorsanız da Instagram'dan fotoğraflı olarak da sorularınızı gönderebilirsiniz. Birebir şekilde ilerlemeye çalışırız. Yine benden büyükler için yelek anlatmam istenmişti. Onun için de mozaik motiflerimi hazırlıyorum. Bir sonraki videomuz yelek yapmak olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.